Kur'an-ı Kerim muhteşem muhtevasıyla evlerimizde dursun. Ama biz onun dilini bilmiyorsak, onun ortaya koyduğu terminolojiye vakıf değilsek, ona istediğimiz ihtimamı gösterelim, istediğimiz gibi inanalım. İnsanlar onun içinde değillerse şayet, bir de o bizim hayatımızın içinde değilse, o dinamik bir sistemin sesi soluğu, siz onu hareket ettirmiyorsanız, onun ortaya koyacağı aktiviteyi göremezsiniz ki. Pehlivan gibi bir şey ama eline, koluna, ayağına, bacağına zincir vurulmuş, upuzun yerde yatıyor yani. Sadece o müzelik bir malzeme gibi, göstermelik bir malzeme gibi gelinir, bakılır, ziyaret edilir. Ne muhteşem, Heraklit'in heykeli filan. Şimdi bu ne kadar muhteşem olursa olsun, ağzına bir tane fermuar yapıştırmışlarsa, gözünü kapamışlarsa, kollarına zincir vurmuşlarsa, ayaklarına zincir vurmuşlarsa, millet onun içinde değilse, o kendini ifade edemez ki, veremez ki. Hayatın içinde değilse, hayatın karşımıza çıkardığı ihtiyaçlar, zaruretler, hatta tahsiniyet açısından bir kısım meselelerle siz ona müracaat etmeyi düşünmüyorsanız, yine onu açamazsınız, çözemezsiniz, keşfedemezsiniz yani. Sizin duygularınızda, düşüncelerinizde bir ihtiyaç mülazası olması lazım. Bir zaruriyat mülazası olması lazım. Bir tahsiniyat mülazası olması lazım ki bakarsınız. Var mı bunun içinde, yok mu? O türlü meseleler hiç bilmiyorsanız 50 sene Kur'an-ı Kerim'e baksanız bir şey göremezsiniz. Şimdi ikisi de var bunların. Bir, Kur'an'ın tabiileri Kur'an'ı bilmiyorlar, Kur'an derinliklerini. İki, o tamamen hayattan dışlanmış, bir kenara konmuş. Hayat içinde değil ki kendini ifade etsin. Hayat içinde değil ki siz onun gözünün içine baktığınız zaman o da bu derdin dermanı budur desin, hemen size sunsun. Çünkü o, tekrar ediyorum, bir dinamik sistemin sesi soluğudur. Ve ancak o kullanıldığı zaman, o hayata hayat olduğu zaman inkişaf imkanı bulur. Yoksa eli kolu bağlı durur orada. Bütün bunlar esasen geliyor, dönüyor, dolaşıyor, tabii bizim neslimize fatura ediliyor. Ve bu da iman eksikliği, işte haşr-ı neşte o cümleden olarak. Ve eğer üzerimizde bir mükemmeliyet yoksa, bir etemmiyet yoksa şayet, bu bizi mükemmeliyete taşıyacak, etemmiyete taşıyacak ve sonra da netice itibariyle Allah'ın rızasına götürebilecek şeye karşı alakanın nispetinden kaynaklanıyor. Belki icmali bir iman yeter, o insanı kurtarır. Fakat seviyesine göre değişik vesilelerle ifade edildiği gibi insan bir kısım hakaiki hangi seviyede görüyorsa, ne ölçüde detaylarına kadar inebiliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın kendisini götürdüğü, koyduğu o noktanın hakkını vermesi lazım. İnsan durduğu yer itibariyle mesul olur. Durduğu yer itibariyle sorgulanır, hesaba çekilir, mesul olur Allah indinde. Bu açıdan günümüzün insanı eğer bu mevzuda tam açılma konumundaysa, ahiretin haritası da verilecek ona, mahşerin haritası verilecek, kabirdeki durum tamamen ona verilecek. Kitapta icmal edilen şeyler belki sünnette tafsil edilecek. Nitekim öyle olmuştur. Yani sünnette çok küçük bir nokta halinde Kur'an-ı Kerim'de bulunan çok hususlar orada çok ciddi tafsile tabi tutulmuş. Bunlar bir yönüyle sizin ufkunuza göre, en azından potansiyel olarak sizin ufkunuza göre bir şeyler ifade ediyor. İnkişaf eden eder ve aynı zamanda kendi kanaatini okur. Bir diğer yönü de insan eğer günümüzde böyle inkişaf etmeye müsaitse bence en azından merak da edecektir bu meseleyi. Yani nasıldır acaba benim, işte kabir nasıldır benim için? İşte o mevzuda sizin o merakınıza cevap veriyor. Acaba mahşer nasıldır yani? Acaba mizan dediğimiz şey nedir yani? Değişik yerlerde hep ele alınıyor. Hep tartıdan bahsediliyor. Hep ölçüden bahsediliyor. Miskal ağırlığı bir meselenin getireceği mesuliyetten bahsediliyor. Acaba sırat nasıldır? Acaba cennet nasıldır? Acaba cehennem nasıldır? Yani o detaylar sizin hem inanmanız açısından çok önemli, hem de aynı zamanda meraklarınıza cevaptır bunlar. Ufkunuz itibariyle, idrakiniz itibariyle bazı şeyleri soracaksınız. Çünkü siz artık bir tafsil toplumusunuz, bir inkişaf toplumusunuz. Ama Kur'an-ı Kerim bir kitap işte. Her mesele hakkında o kadar detaylı bilgi vermesi de onun sırrı, mucizesi. Diyeceksiniz ki işte bu hacimdeki bir kitabın neresinde bunca hakaik? Üstadın dediği gibi bazen bir cümle, bazen bir kelime, bazen bir harf, hatta bazen bir nokta çok mana ifade ediyor.
Ulema-i batının nokta mülahazası, hat mülahazası değil o. Mesela İyyâke na'budu. Na'budu. İyyâke ya'budu olabilir. Fakat onu üstad-ı mülahazaları içinde na'budu deyin. O mütekellim vel gayrın nonuna girin. Mütedail daireler halinde görün, o cemaatleri görün. Kabe'nin etrafında halakalar teşkil etmiş. Ve sonra meselenin sizi açtığına şahit olacaksınız siz. Melekleri de aynı safta göreceksiniz. Belki Kabe'nin iz düşümü Sidretül Münteha'ya kadar, belki Beyt-i Mamur'a kadar hep aynı şeylere şahit olacaksınız. Belki Beyt-i Mamur'a girip çıkan, onu tavaf eden, her gün Efendimiz 70 bin diyor, kesretten kinaye. Belki 70 milyon, belki 70 milyar, belki 70 katrilyon. Melaike-i kiram ve bir gidene bir kereden nasip olmuyor. Herkese bir kere nasip oluyor. Belki onlar da dönerken esasen Kabe'nin etrafında dönüyorlar. Çünkü onun iz düşümü, manası var. Hem Muhyiddin İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye derken de esasen boşa bir söz söylemiyor. Bir manaya bağlıyor onu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Kabe'nin zatına çok vurguda bulunuyor mektubatında, değişik mektuplarında. Elimden gelseydi ben şöyle bir şey derdim. Bu Ramazan-ı Şerif'e mahsus değil, başka zamanda okunabilir. 5-6 saat her gün okuma imkanı olsaydı Kur'an-ı Kerim'le meşhur olma imkanı. Ben Kur'an-ı Kerim'in mübarek elfazı mübarekisiyle iktifa etmeyip de bir geniş tefsiri, yani mesela Hamdi Yazı'nın tefsiri gibi bir tefsir okunsa, öyle bir şey okunsa Kur'an-ı Kerim'le yürekten yeniden bir kere daha selamlaşsak. Bu arkadaşlarınızdan bazıları Zilalü Kur'an'da okudular. Derin bir hazine o. Bazıları İbn Kesir'i belki bir kere mi iki kere mi okundu. Ben hatırlıyorum onu. Eski sistemin dışında farklı bir okuma şekli bu. Fakat bu yapılamayacaksa en azından arkadaşlar mahalle de bakarak, önce bir kendileri mahalle baksalar, her yüzün mahalline baksalar, biraz hızlıca Ramazan-ı Şerif'te yine hatim okunsa, temkinli, dikkatli, saygıyla Kur'an-ı Kerim'e bir öyle bakılsa, mutlaka öyle bakmanın bile ayrı bir feyzi, ayrı bir bereketi vardır. Cenab-ı Hak mahrum bırakmaz. Güler Kur'an bizim ahtimize, ikbalimize güler. Onunla bir kere daha sevinmek lazım. Onun sevinmesi de eğer melhuz ise o da sevinir onunla. Çünkü kendine karşı alaka gösteriliyor. İkinci bir mesele de biraz daha dikkatli, biraz daha titiz yaşamak lazım. Laubalilikten uzak durmak lazım. Böyle Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi ona kulluk yapan insanlar mahiyetinde, insanlar çizgisinde temkinli davranmak lazım Ramazan-ı Şerif'te. Tavır ve davranışlarımıza Ramazan'ı aksettirirsek, Ramazan'a Cenab-ı Hakk'ın teveccühü neyse şayet ondan tamamiyetiyle istifade ederiz. Yani eğer birler 7 oluyorsa, 70 oluyorsa, 700 oluyorsa, 7000 oluyorsa, 7 milyon oluyorsa, bunlar insanların biraz samimiyetlerine, vefalarına, Cenab-ı Hakk'a teveccühlerine, duruşlarındaki ciddiyetlerine bağlıdır. Bu meselede bir kere daha gözden geçirilmesi lazım. Sair işleri aksatmama kaydıyla varsa bir işimiz, geceleri doğru dürüst ihya etmek lazım. Teravihi temkinli, aradan çıkarma mülazasıyla değil, en önemli işimiz Ramazan-ı Şerif'te deyip, teravihe kilitlenmek, o teravihi kalp huzuruyla eda etmek, dualarla bezemek onu, selat selamlarla bezemek, bunlar yapılması gerekli olan şeyler. Tabi sizin imkanlarınız, paralarınız olsaydı derdim, sağa sola sadakada bulunmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif'te hissi semaatle coşmasını anlatırken, esip gelen bir rüzgar filan diyorlar. Onu da yapın. Yapacak insanlar vardır. Ve böylece değişik bütün hayır kanallarını işleterek her kanaldan hayır ve bereketin defterimize akmasını sağlamak lazım. Çünkü orada katlanarak geliyor her şey. Tabiri diğerle hayır ve hasenatın debisi çok yüksek oluyor Ramazan-ı Şerif'te. O zaman yan gelip yatmamalı bence. Bazıları teravihi teheccüdü teravihin yerinde görüyorlar. Ama bence yani insan
ya vitri vacibi bıraksa veya işte 2 rekat bir namaz en azından gecenin bir faslından sonra da kalksa, yeniden bu berzah hayatına bir nur saçsa, kabir hayatına bir nur saçsa, mülahaza ihtilaflı olsa da eskiler biraz böyle tatili, hani işlerini biraz askıya, rolantiye almalarını Ramazan-ı Şerif'e bıraktıklarında Ramazan'da biraz daha fazla ibadete yumulma diyebilirsiniz. Yapıyorlardı. Ama şimdi bu meseleler ön planda ele alınmıyor. Hayat başkaları tarafından tamamen dünyevilik mülazasına göre planlanıyor. Ve siz pek çok yanı yönü itibariyle belki ters bir programla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela insanlara tatil verecekseniz, izin verecekseniz, demir çelik fabrikalarında çalışan, ateşin karşısında çalışan insanlar, yani onlara bir ay izin veriyorsunuz. Onu Ramazan-ı Şerif'te verseniz, oruç tutarken onlar orada aç susuz ter dökmeseler, yorulmasalar, bitkin düşmeseler, gündüz orada harıl harıl ter döken bir insan akşamda yemeğini yedikten sonra bitkin yatağa düşmek ister. Bu teravih kılsa da zorlansa kılsa da zorlanır, yine de zorlanır. Kaldı ki bazıları teravih vaktinde gelir oraya. Bu bir ay boyu herkes işini terk etsin demek değildir. İlle de bir tatilimiz olacaksa bizim, yani ne olur o Ramazan-ı Şerif'te olsa, herkes çoluğuyla çocuğuyla kendi köyünde, kendi kentinde Ramazan-ı Şerif'i tutsa, imsak-ı imsak olur, iftarı da iftar olur, orucu da oruç olur. Camilerin tadını çıkarır sonuna kadar. Ama tabii kimseye bir şey anlatamayız bunlar. Böyle bir şey söyleseniz hemen çok duymuşsunuzdur, çok duymuşumdur. Duymayanlar da duysunlar. Çalışmak da ibadettir. Ağzınızın payını alırsınız. Ona ibadet değil diyen mi var yani? Allah çalışmayı da nazara veriyor. Fakat onu getirip ibadetin yerine koymanın da lütfen saygısızlık olduğunu kabul edin. Katmerli bir saygısızlık. İbadet gelip haddini aşarak işin yerini almıyor. Çalışmanın yerini almıyor. Onlar orada bir yönüyle böyle çok layık mülazayla davranıyorlar. Senin sahan benim saham diyor o. Şimdi sen getirip işi onun çalışmayı ibadetin yerine koyunca orada çok fazla seküler davranıyoruz. Espriye bağlı bir şey oldu ama insanlar belli ölçüde kendilerini Allah'a yakın hissettikleri bir aysa Ramazan-ı Şerif ve gerçekten onda bir incelme varsa ve hakikaten herkes kendisini ona yakın hissediyorsa, az dahi olsa ihsan şuurunun hakikatini anlama mevzunda bize bir fikir veriyorsa, yani her ibadet, her hayır, her hasenet eğer katlanarak insana geriye dönüyorsa bu irşadın sevabı da çok önemli. Onun gibisini yapamazsınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Demek ki bizi bir yere götürüyor o. Şimdi böyle bir dönemde hem irşad eden kazanır, hem irşad edilen kazanır yani. O da belli ölçüde yaklaşmış, talebe haline gelmiş, namzet hale gelmiş demektir. Potansiyel insanlığa açık hale gelmiştir. Bence o da önemli bir şey. Hususiyle müminler arasında değişik zamanlarda vazife-i ubudiyetini ihmal eden, uzak duran insanlara yani Ramazan'ın çağrıştırdığı mülahazalarla deneyip bir kere daha yaklaşmak, bir kere daha bir şey anlatmak, biraz olsun derinleşmesini sağlamak, sabit kadem olmasını Allah'ın izni inayetiyle sağlamak, bunların geriye dönüşü çok farklı olur. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme inna nes'elukel huda ve tuqa vel afafe vel gina. Ya Erhamer Rahimin irhamna. Ya Gaffar, Ya Settar, iğfir zunubena ve estur uyubena ve la tuâkhizna in nesînâ ev ahtâna ve la tukhsina fid dünya vel âkhireh. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.